Bir kişi arkadaşlarıyla dışarı çıktığında bunu normal görebilir ama partneri aynısını yaptığında rahatsız olabilir. Kendisi başka biriyle mesajlaştığında bunu yalnızca sıradan bir konuşma olarak görebilir. Partneri aynı şeyi yaptığında ise davranış bir anda daha ciddi görünebilir. Aynı şekilde kişi kendisi geç cevap verdiğinde bunu yoğunluğuyla açıklayabilir. Fakat partneri geç cevap verdiğinde bunun ilgisizlik anlamına gelip gelmediğini sorgulayabilir. Peki aynı davranış sadece yapan kişi değiştiğinde neden farklı değerlendirilebiliyor? Üstelik araştırmalar şaşırtıcı bir şey gösteriyor. Çifte standart her zaman kişinin kendisini kayırması şeklinde işlemiyor. Önce neyi çifte standart olarak adlandırdığımızı netleştirelim. Çifte standart, benzer koşullardaki benzer davranışları, davranışı kimin yaptığına göre farklı ölçütlerle değerlendirmektir. Ama burada önemli bir ayrım var. Bir ilişkide iki partnerin koşullarının farklı olması, tek başına bunun bir çifte standart olduğu anlamına gelmez. Örneğin geçmişte belirli bir kişiyle ilişki sınırlarını ihlal etmiş bir partnerle böyle bir geçmişi olmayan diğer partnerin aynı kişiyle görüşmesi birebir aynı durum değildir. Bu yüzden asıl soru şudur: koşullar gerçekten benzer olduğunda da kullanılan ölçüt değişiyor mu? Peki insanlar gerçekten aynı davranışı kimin yaptığına göre farklı değerlendiriyor mu? Bu soruya yanıt arayan araştırmalardan biri, internet üzerinden gerçekleşen davranışların ne ölçüde sadakatsizlik olarak görüldüğünü inceledi. Katılımcılardan başka biriyle çevrim içi ortamda kurulan çeşitli etkileşimleri değerlendirmeleri istendi. Ancak önemli bir fark vardı. Bazı katılımcılar davranışı kendilerinin yaptığını, diğerleri ise partnerlerinin yaptığını varsayarak değerlendirdi. Ortaya çıkan sonuç dikkat çekiciydi. Aynı çevrim içi davranışlar partner tarafından yapıldığı düşünüldüğünde kişinin kendisinin yaptığı duruma kıyasla sadakatsizlik açısından daha ciddi değerlendiriliyordu. Yani günlük hayatta karşılaşılan kendisi yapınca başka, partneri yapınca başka değerlendirmesinin araştırmalarda da bir karşılığı olabiliyor. Peki neden? Bunun nedeni yalnızca kişinin kendi davranışını haklı çıkarmaya çalışması mı? Bunu açıklayabilecek etkenlerden biri, kişinin kendi davranışının niyeti ve bağlamı hakkında partnerinin davranışına kıyasla genellikle daha fazla doğrudan bilgiye sahip olmasıdır. Partnerinin zihnine ise aynı şekilde erişemez. Örneğin bir kişi başka biriyle sık sık mesajlaşıyor olabilir. Kendisi açısından bu yalnızca arkadaşça bir iletişimdir. Çünkü ne hissettiğini ve karşısındaki kişiden ne beklediğini bildiğini düşünür. Ama partneri aynı şekilde biriyle mesajlaştığında onun niyeti ve bu iletişimin anlamı hakkında aynı düzeyde doğrudan bilgiye sahip olmayabilir. Bu kez neden bu kadar sık konuşuyorlar ya da bu iletişimin anlamı ne gibi sorular ortaya çıkabilir. Yani kişi kendi davranışını içeriden, partnerinin davranışını ise daha çok dışarıdan değerlendirebilir. Fakat mesele yalnızca niyetleri bilmek de değildir. Kişi kendi davranışının ortaya çıktığı koşulları da daha kolay hesaba katabilir. Benzer şekilde kişi tartışma sırasında sesini yükselttiğinde bunu yaşadığı stresle ilişkilendirebilir. Partneri sesini yükselttiğinde ise dikkat daha çok davranışın kendisine ve yarattığı etkiye yönelebilir. İlişkilerde yaşanan incitici davranışları inceleyen araştırmalarda da kişi hatalı tarafta olduğunda kendi davranışını hafifleten koşulları daha fazla vurgulayabildiğine dair bulgular var. Ama burada önemli bir ayrım var. Bir davranışın neden ortaya çıktığını anlamak, o davranışı haklı çıkarmak anlamına gelmez. Fakat tam bu noktada ilginç bir ters köşe ortaya çıkıyor. İnsanlar ilişkilerde her zaman kendilerini kayırmıyor. Bazı durumlarda tam tersine partnerlerinin davranışlarını daha anlayışlı değerlendirebiliyorlar. Bazı araştırmalar ilişki memnuniyeti yüksek olduğunda partnerin incitici davranışlarının daha anlayışlı biçimde yorumlanabildiğini gösteriyor. Güven üzerine yapılan çalışmalarda ise yüksek güvene sahip kişilerin
Partnerlerinin geçmişteki ihlallerini ilk değerlendirmelerine kıyasla zaman geçtikçe daha hafif hatırlayabildiği görülüyor. Bazen şöyle bir düşünce ortaya çıkabilir. Kişi kendi davranışını yanlış bulurken partnerinin davranışının makul bir açıklaması olabileceğini düşünebilir. Bu yüzden çifte standardı yalnızca kişi kendisini kayırır şeklinde açıklamak eksik kalır. Bu tür değerlendirmelerde kişinin kendisi, partneri ve ilişkisiyle ilgili olumlu algıları koruma motivasyonu da rol oynayabilir. Peki bir kişi partnerine bazı durumlarda bu kadar anlayışlı yaklaşabiliyorsa, neden başka bazı davranışlarda çok daha hassas hale gelebiliyor? Burada devreye kıskançlık ve tehdit algısı giriyor. Örneğin bir kişi eski partneriyle arkadaş kalmayı sorun olarak görmeyebilir. Çünkü kendi açısından bu iletişimin ne anlama geldiğini bildiğini düşünür. Ama partneri de eski partneriyle görüşmeye devam ettiğinde aynı rahatlığı hissetmeyebilir. Burada önemli bir fark var. Kişi kendi davranışını çoğu zaman aynı düzeyde bir ilişki tehdidi olarak algılamaz. Partnerinin davranışı ise aldatılma, terk edilme, başka biriyle karşılaştırılma ya da ilişkiyi kaybetme ihtimalini daha görünür hale getirebilir. Bu yüzden aynı davranış iki tarafta aynı psikolojik anlamı taşımayabilir. Kişi kendi davranışının ne anlama geldiğinden daha emin olabilirken partnerinin davranışında aynı kesinliği hissetmeyebilir. Özellikle ilişkiye yönelik tehdit algısı yükseldiğinde belirsiz bazı partner davranışları daha tehdit edici yorumlanabilir. Ama burada çok önemli bir ayrım var. Bir tepkinin psikolojik olarak anlaşılabilir olması, o tepkinin otomatik olarak adil veya sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Bazı ilişkilerde ise mesele yalnızca kıskançlıkla sınırlı kalmayabilir. Kıskançlık ve güvensizlik partneri denetleme gibi davranışlarla da birlikte görülebilir. Eğer bir partner kendisine tanıdığı bazı hakları diğerine tanımıyor ve bu durum sistematik biçimde tekrarlanıyorsa, burada güç ve kontrol dinamiklerini de hesaba katmak gerekir. Tek seferlik bir tutarsızlıkla ilişkide sürekli tekrarlanan tek yönlü kurallar aynı şey değildir. Örneğin bir kişi arkadaşlarıyla istediği zaman görüşebiliyor ama partnerinin kimlerle görüştüğünü sınırlamaya çalışıyor olabilir. Kendi telefonunu özel alan olarak görürken partnerinin telefonunu kontrol etmeyi normal kabul edebilir. Kendisine tanıdığı bazı özgürlükleri partnerine tanımıyorsa, burada yalnızca anlık bir kıskançlıktan söz etmek zorlaşır. Çünkü bu tür kurallar sürekli ve tek yönlü hale geldiğinde mesele yalnızca bir davranışı farklı değerlendirmek olmaktan çıkabilir. İlişkide kimin kendisine daha fazla hak ve özgürlük tanıdığı, kimin diğerini daha fazla denetlediği de önem kazanmaya başlar. Bu yüzden çifte standart bazen kişinin fark etmeden uyguladığı farklı bir ölçüt olabilir. Ama bazen de bir partnerin kendisine sistematik olarak daha fazla hak tanıdığı bir örüntünün parçası haline gelebilir. Üstelik bu farklı standartların kaynağı her zaman yalnızca ilişkinin içindeki dinamikler değildir. İnsanların kadınlardan ve erkeklerden ne beklediğine dair toplumsal normlar da bu değerlendirmeleri etkileyebilir. Özellikle cinsel davranışlarla ilgili araştırmalarda aynı davranış bir kadın veya bir erkek tarafından yapıldığında zaman zaman farklı değerlendirilebiliyor. Ancak burada tablo sanıldığı kadar basit değil. Bu farkın büyüklüğü hangi davranışın değerlendirildiğine, kültürel bağlama ve araştırmada kullanılan ölçüm biçimine göre değişebiliyor. Bazı ölçümlerde ise geleneksel cinsel çifte standarda dair belirgin bir fark görülmeyebiliyor. Yani bir kişi açıkça kadınlar ve erkekler için farklı kurallar savunmasa bile somut bir durumu değerlendirirken öğrendiği toplumsal beklentilerden etkilenebilir. Peki kişi kendi ilişkisinde bunun gerçekten bir çifte standart olup olmadığını nasıl anlayabilir? Bunu anlamanın en pratik yollarından biri rolleri zihinsel olarak değiştirmektir. Biri partnerinin yaptığı bir davranıştan rahatsız olduğunda önce şu soruyu sorabilir.
Aynı koşullarda bunu kendisi yapsaydı yine aynı ölçütü kullanır mıydı? Örneğin partnerinin eski sevgilisinin bir fotoğrafını beğenmesini saygısızlık olarak görüyorsa, aynı davranışı kendisi yaptığında da aynı ölçütü kullanıp kullanmayacağına bakabilir. Eğer değerlendirme değişiyorsa ikinci soru gelir. İki durum arasında gerçekten anlamlı bir fark var mı? Geçmişte yaşanmış bir sınır ihlali, farklı bir anlaşma ya da başka önemli bir bağlam varsa iki durum zaten birebir aynı değildir ama koşullar benzerken tek fark davranışı kimin yaptığıysa burada gerçekten bir çifte standart olup olmadığına daha dikkatli bakmak gerekir. Üçüncü soru ise şudur. Kişi kendisine tanıdığı bir istisnai partnerine tanımıyor olabilir mi? Buradaki amaç kişinin kendisini suçlaması değil, kullandığı ölçütü görünür hale getirmektir. Çünkü sağlıklı bir ilişkide iki partnerin her durumda tamamen aynı şeyi yapması gerekmez. Asıl önemli olan şudur. Farklı kurallar varsa bu farklılığın makul ve iki taraf açısından da kabul edilebilir bir gerekçesi var mı? Bazen sorun davranışın kendisinden çok kişinin kendisine fark etmeden tanıdığı görünmez istisnalarda olabilir. Belki de bu yüzden ilişkilerde sorulabilecek en önemli sorulardan biri şudur. İki taraf gerçekten aynı ilkeye mi tabi, yoksa ilişkide bir taraf için görünmez istisnalar mı var? Sizce ilişkilerde en sık hangi konuda çifte standart uygulanıyor? Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bu tür psikoloji ve ilişki içeriklerinin devamı için kanala abone olabilirsiniz.